Evden çıkmayan, çalışmayan, sevgilisi ve arkadaşı olmayan topluma faydasız bir yıkık mısınız? O zaman Welcome to the NHK animesi tam olarak size anlatıyor. Japonlar kendini toplumdan izole etmiş insanlara hikikomori diyor. Bu animede ise Sato adındaki ana karakterin hikikomori hayatından kurtulmaya çalışmasını izliyoruz. Şu an bunun normal bir anime olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama hayır, bu bir propaganda animesi. Propaganda belli bir düşünceyi kitlelere yaymak, benimsetmek demek. Bu animede ise hikikomori'nin kötü olduğunun ve böyle insanların değişmesi gerektiğinin propagandası yapılıyor. Açıkçası NHK'nin harika bir anime olduğunu düşünsem de propaganda kısmında sıçıp batırmışlar. O zaman gelin ilk bölümden başlayarak hem animeyi hem de propaganda kısmını inceleyelim. Ana karakterimiz Sato 0+1 bir evde tek başına yaşayan, üniversiteyi yarım bırakmış bir genç. Hikikomori'ye o kadar ilerlemiş ki hem dışarı çıkmaktan hem de insanlarla konuşmaktan gerçekten rahatsız oluyor. Hatta insanların içten içe kendisiyle dalga geçtiğini falan düşünüyor. Bu yüzden olabildiğince insanlarla etkileşime girmekten kaçınıyor. Ama kapısına din tüccarı bir teyze ve teyzenin kız yeğeni uğrayınca mecburen iletişim kurmak zorunda kalıyor. Önemli bir şey yaşanmıyor, kapıyı kapatıyor ve hayatına devam ediyor. Propagandayı mahveden ilk olay bu kızın Sato'nun evine bir mektup bırakması ve kendisini hikikomori hayatından kurtarmak istemesi. Propagandayı mahveden ikinci olaysa Sato'nun kapı komşusunun liseden tanıdığı bir arkadaşı çıkması. Eğer bu animeyi hikikomorilikten kurtulma öyküsü olarak kurguluyorsan o zaman hiçbir hikikomori'nin başına gelmeyecek olayları yazmanın bir manası yok. Hatta Sato ve arkadaşı Yamazaki ilişki simülasyonu bir oyun yapmaya çalışıyor. Ve bu tarz oyunlardaki kız karakterlerin adeta bir melek gibi bir anda ana karakterin hayatına girip ona yardım etmesiyle dalga geçiyorlar. Madem animende direkt bu olayla dalga geçiyorsun, o zaman niye Misaki'yi Sato'nun hayatına giren melek olarak yazıyorsun? İşte tam bu noktada NHK kendini diğer aşk animelerinden ayıran ve kalitesini arşa çıkartan bir hareket yapıyor. Misaki'nin melek olmadığını gösteriyor. Hem öz babası ölmüş, hem üvey babasından psikolojik ve fiziksel şiddet görmüş, hem de öz annesi bu duruma katlanamayıp kızının önünde intihar etmiş. Misaki tüm bu yaşananlar için kendini sorumlu tutuyor. Hiçbir şeyi hak etmeyen iğrenç bir insan olduğunu düşünüyor. Doğal olarak ne zaman biriyle konuşmaya çalışsa karşısındaki insana kıyasla kendisinin ne kadar iğrenç bir insan olduğunu düşünüyor ve acı çekmekten iletişim kuramıyor. İşte tam da bu yüzden Sato ile konuşmaya çalışıyor. Çünkü Sato'yu kendisinden daha iğrenç, daha işe yaramaz olarak görebiliyor. Tek sorun bu da değil. Misaki kendisini bu kadar değersiz gördüğü için doğal olarak kolaylıkla terk edilebileceğini düşünüyor ve korkuyor. Bu yüzden eğer insanlara yardım edersem bana ihtiyaçları olur, bu sayede beni terk edemezler diye düşünmeye başlamış. Bunu en iyi açıklayan sahne şu: Sato kedi besleyen Misaki'yi görür ve kedilerin nankör olduğunu, ne kadar beslersen besle seni unutacağını söyler. Misaki ise sorun olmadığını, beslemeye devam ettiği sürece kedinin kendisini unutmayacağını söyler. Bu kedi aslında Sato'yu temsil ediyor. Yani Misaki Sato'ya yardım ettiği sürece Sato'nun kendisini bırakmayacağını düşünüyor. Anlayacağınız, Sato'yu kendisinden daha iğrenç ve işe yaramaz görmesi yetmezmiş gibi ona yardım etmesindeki tek sebep de kendi çıkarını düşünmesi, terk edilmekten korkması. Yine de bu olaylar Misaki'yi melek olmaktan çıkarır mı bilmiyorum. Şimdi sunacağım argümanlar saçma gelebilir ama dinleyin. Karakterlerin psikolojik sorunları, hayatları ve davranışları böyle olmayın, böyleyseniz de yardım alın demek için yazılmış. Ama bu anime 2006 yılında bize göre daha muhafazakar olan Japonlar için yapıldı. Biz ise 2026 yılında yaşayan Türkleriz. Ve öyle bir dönemdeyiz ki insanlar psikolojik sorunlarını çözmek yerine o sorunları boktan kişiliklerini ve davranışlarını meşrulaştırmak için kullanıyorlar. Zaten her şeyi normalleştire utanç diye bir şey kalmadı. Artık kimse kötü biri olmaktan utanmıyor. Bu yüzden düzelmek için de çabalamıyor. Mesela eski flörtüm TikTok'tan gördüğü kaçıngan bağlantıyı bahane ederek bana bok gibi davranıyordu. Beni kullanıyordu ve bunda herhangi bir sorun görmüyordu. Asosyal olmama rağmen ben bile Misaki'den daha iğrenç insanlarla tanışabiliyorsam siz de daha iğrenç erkeklerle, kızlarla karşılaşmışsınızdır. Sonuç olarak günümüzde sosyal çürüme o kadar arttı ki dönüp Sato, Yamazaki ve Misaki'ye baktığımda bu karakterleri kötü birer örnek olarak göremiyorum. En azından yanlış bir şey yaptıklarında utanıyorlar, özür diliyorlar ve kötü taraflarını düzeltmek için gerçekten çabalıyorlar. Mesela Misaki Sato hakkındaki kötü düşüncelerinden utanıyor, özür diliyor ve kendini affettirmek için çabalıyor. Animenin finalinde Sato'yu kendi psikolojik sorunlarına alet etmeyi bırakmış oluyor ve daha dürüst bir ilişki kurmak için çabalıyor. Animenin devamında Sato ve Yamazaki oyun geliştiricileri olma umuduyla oyunlarını yapmaya devam ediyor ve giderek daha yakın arkadaş oluyorlar. Sato aynı zamanda Misaki'den aldığı derslerle hikikomori huylarını giderek azaltıyor ve bu süreçte bayağı yakınlaşıyorlar. Yan hikayelerde ise Sato sürekli olarak normalde hiçbir hikikomori'nin yaşamayacağı şeyler yaşıyor. Mesela bir grup depresif insanı intihar etmekten kurtarıyor. Özetle bir sürü insanla arkadaş olma şansı oluyor ama iletişimini devam ettirmediği için Misaki ve Yamazaki hariç hiç kimseyle sağlam bir ilişki kuramıyor. Açıkçası animede hikikomori olmanın sorunlarına yeterince değinilmiyor. Sato benden daha çok dışarı çıkıyor. Böyle hikikomori mi olur? Bunun nasıl sorumlusu daha birinci bölümden Sato'nun değişmeye başlamasını izlememiz. Onun yerine bir
2 bölüm Sato'nun hikikomori hayatını izleseydik ve ondan sonra Misaki ile tanışsaydı çok daha iyi olurdu. Bu sayede hikikomorilerin yalnızlığını daha iyi işleyebilirdi. Tabi animenin hakkını yemek istemiyorum çünkü izleyiciye iyi aktardığı kısımlar da var. Mesela çalışmadığın için ailene muhtaç yaşamanın, onların parasını harcamanın verdiği üzüntüyü, gururuna yedirememeyi çok güzel işlemişler. Bu gerçekten de çoğumuzun yaşadığı ve kurtulmak istediği bir durum ama Satou ailesinin parasıyla 0+1 evde krallar gibi yaşıyor. Ben ailemin parasıyla anca mikrofon falan alabiliyorum. Bu zamandan dolayı yaşanan bir fark mı yoksa Türkiye'nin yarattığı bir fark mı bilmiyorum ama gerçek hayatımızın özellikle kötü olması için kurgulanmış bir hayattan daha kötü olduğu bariz. İyi aktardığı diğer şey ise 40 yaşında hala hikikomori olmanın ne kadar iğrenç gözüktüğü. Bunu sadece bir kere göstermeleri bence yetersiz olmuş. Keşke daha fazla işleselermiş çünkü bayağı etkileyici ve korkunç bir sahneydi. Neyse, animenin devamında Satou hikikomori olmaktan kurtulur, yani Misaki'ye bir ihtiyacı kalmaz. Animede bunu Satou'yu temsil eden kedinin ölmesiyle anlıyoruz. Misaki mama vermeye devam etmek istese de ortada aç bir kedi kalmadı. Bu durum Misaki'yi bayağı etkiliyor. Zaten babasından gördüğü psikolojik şiddetten dolayı kendisini sadece kötü şans getiren bir lanet olarak görüyordu. Hayatına değer vermiyordu ve çevresindekileri bu lanetten kurtarmak için intihar etmeye bile hazırdı. Ama Satou'ya yardım ederken bu düşüncelerden uzaklaşabiliyordu çünkü başkasına iyi gelebilmek hem hayatına bir amaç katıyordu hem de kendisini değerli hissetmesini sağlıyordu. O yüzden tüm psikolojisi aslında Satou'ya bağlıydı desek yanlış konuşmuş olmayız. Çünkü Satou'nun kendisine ihtiyacı kalmadığını anlayınca gidip intihar etmeye çalışıyor. Ama Satou Misaki'yi kurtarmaya geliyor ve hem sorunlarını çözüyorlar hem de güvenli bir şekilde evlerine dönüp hayatlarına devam ediyorlar. İkisinin de kişiliği değişmiş olsa da hayatları aynı kalıyor. Sadece Misaki üniversiteye hazırlanıyor, Satou ise işe giriyor. Ben finalin bu kadar sade olmasına bayıldım. Eğer abartılı bir değişim gösterselerdi Satou, Yamazaki ve Misaki ile kendini özleştirmiş, izleyicilere sadece hayal satmış olacaklardı. Sonuçta başımıza ne gelirse gelsin evsiz kalmadığımız sürece aynı eve dönüp başımızı aynı yastığa koyup yaşamaya devam ediyoruz. Yine de Satou'nun anında iş bulabilmesi ve büyük ihtimalle asgari ücretle çalışmasına rağmen kendini geçindirebilmesi Türkiye'den bakınca hayal gibi duruyor. Beğendiğim diğer şey ise 3 ana karakterin ne kadar iyi yazıldığı. Hem kişilikleri, davranışları ve geçmişleri tutarlı, hem motivasyonları iyi yazılmış, hem çok katmanlılar, hem de güçlü karakteristik özelliklere sahipler. Karakter yazımında detaya inersem video bitmez, o yüzden devam edelim. NHK hikikomorilikten kurtulmayı işliyor olsa da bu animeyi izleyen bir hikikomori kendi kurtuluşu için fikir edinemez. Çünkü yazar sadece soruna işaret etmiş, mantıklı bir çözüm sunmamış. Satou'nun yaşadıklarını yaşamak zaten imkansız. Yuichi adındaki diğer hikikomori karakterse açlıktan ölmek üzere olduğu için hikikomoriliğini yeniyor ve dışarı çıkıyor. Yani anime boyunca mantıklı bir çözüm önerisi sunulmamış. Sizi bilmem ama bu benim gözümde bir eksi. Son olarak animenin en yüksek çözünürlüğü sadece 480 piksel. Bu benim için bir eksi değil ama izlemeyi düşünenler için belirtmek istedim. Açıkçası bu bahsettiklerim dışında NHK animesinin ne iyi ne de kötü başka hiçbir yanı yok. Geri kalan tüm kısımlar bayağı ortalama. Videodaki tüm artı ve eksilere baktığımda NHK'in bayağı kaliteli olduğunu ve harcadığım vakte fazlasıyla değdiğini söyleyebilirim ama tabii ki de bir başyapıt değil. Aynı türden olup benim başyapıt saydığım bir anime istiyorsanız The Tatami Galaxy'yi öneririm. Yine ağırlıklı olarak karakterlerin psikolojisine odaklanan harika bir aşk animesi. Aynı zamanda izlediğim en iyi finallerden birine sahip. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olabilirsiniz. Sonrakinde görüşürüz. I'm just a sweet little girl who wants to help you out.